Hemen alt. Merhaba Dilek Hanım, merhaba Ulaş Bey, hoş geldiniz röportajımıza. Nasıl keyifler? Merhabalar. Merhaba Duygu Hanım. Çok teşekkürler. Gayet iyiyiz. Umarım siz de iyisinizdir. Her şey yolunda. Duyduk ki Cermoden'de harika bir sergi varmış. Bununla ilgili röportaj yapmadan tabii ki olmazdı. Ulaş Bey'in koleksiyondan harika eserler sanırım 10 Şubat'a kadar Cermoden'de izlenebilecek. İlk sorum Ulaş Bey için olacak. Ee, 36 yaşında bir koleksiyonerle tanışmak gerçekten bir sanat tarihçi ve sanat editörü olarak çok keyifli. Çok çok tebrik ediyorum sizi. Sanatçının yaşatılması, sanatın daha geniş kitlelere ulaşması için koleksiyonerlik müessesesi tartışılmaz çok önemli. Her önemli koleksiyonerin sanat koleksiyonuna başlamasının ilginç bir hikayesi vardır. Size sanat virüsü nasıl bulaştı Ulaş Bey? Ya tabii aynı kelimeleri seçiyoruz. Koleksiyon virüsü dediniz, sanat virüsü dediniz. Bence de bu bir virüs ve bulaşıyor ve insandan insana da bulaşıyor. Ben şimdi yakın çevreme de böyle yavaş yavaş bulaştırıyorum bu merakı. Tabii kimse annesinin karnından işte sanat sevgisiyle, işte resme ilgiyle ya da koleksiyon bilinciyle doğmuyor. Benim ilgim şöyle başladı. Ben hem iş için hem turistik amaçlı olarak çok seyahat eden birisiyim ve çoğu zaman da müzeler, galeriler, işte sanat merkezleri benim gezilerimin ilk durak noktaları olurdu. Böyle böyle resme ve sanata bir aşinalığım oluştu. Daha sonra böyle eve izlemek için bir takım eserler satın almakla başladı bu iş. Daha çok böyle dekoratif eserlerdi. Şu an hani ismini sorsanız ressamın söyleyemem, anımsamadığım kişiler. Daha sonrasında bu resimlerimi değiştirmeye kalktım. İşte bazı zorluklar yaşadım falan. Ya dedim ki hani o zaman hani Türk resminde böyle literatüre girmiş, hakikaten sanatıyla ön plana çıkmış önemli ressamlardan bir takım işler edineyim düşüncesi bende oluştu. Öyle böyle hatırladığım kadarıyla bir Nuriyem resmi satın almıştım. Hani önemli ressamı önemli olan bir resimden bahsedecek olursak. Daha sonrasında çevremizde koleksiyon yapan böyle dostlarımız vardı. Onlarla böyle haşır neşir oluyoruz. Onlardan tabii etkileniyorsunuz bir parça. Ben de hani bir koleksiyon yapayım diye düşünmeye başladım. Tabii iş hayatında da aynı mottoyu benimserim. Eğer bir iş yapılacaksa iyi yapılmalı düşüncesindeyim. Baktım Türkiye'de iyi kişi, kurum ve müze koleksiyonlarında hani neler var? Nasıl koleksiyonculuk anlayışı var? Ne gibi eserler ediniyorlar bu koleksiyonlara? Önce bunları bir inceledim. Dünyada bu iş nasıl yapılıyor? Ona baktım. Hani dönem mi, işte konu mu, nasıl bir çerçeve çizmeliyim koleksiyonuma diye. Daha sonrasında hani Türk resminde öne çıkmış sanatçıları belirledim ve her zaman figür resmine bir merakım vardı. Çünkü hani bir resmin bana bir anlatısının olmasını istiyorum. Bir öyküsünün olmasını istiyorum. O nedenle figür resmi hoşuma gidiyor. Figür resminde ön plana çıkan sanatçıları belirledim. Böyle önemli koleksiyonlara girmiş. Daha sonrasında bu sanatçıların hayatını, işte ürettiği en önemli eserleri içeren sanatçı katalogları oluyor. O katalogları incelemeye başladım ve bir şekilde her bir sanatçıyı en iyi temsil eden dönemleri, resimleri hafızama kazıdım ve tespit ettim. Sonra zaten zaman içerisinde bu eserleri böyle yavaş yavaş toplamaya gayret gösterdim. Ve şu an halihazırdaki koleksiyon meydana geldi. Harika. Burada sergide yer alan sanatçıların hepsinin ismini saymak tabii ki mümkün değil. Türk resim sanatının çok kıymetli isimlerin eserleri yer alıyor koleksiyonda. Koleksiyonun bu sürece nasıl evrildiğini anlattınız. Ama sergileyecek kadar düzeyde esere ulaştığınızı ne zaman hissettiniz? Açıkçası Yani yola kaç çıkarken eseriniz var toplamda? şu an herhalde 130'un falan üzerinde resmim vardır. Bunların bir kısmı tabii genç sanatçılardan, bir kısmı sergide bulunan
ressamların bir takım eserlerinden. Yani orada bir seçki oluşturuldu. Dönem ve bazı ressamların eserleri itibariyle Dilek Hocam gerçekleştirdi bu seçkiyi. Yani toplamda 130 civarı eserim vardır. Tabii koleksiyon yapmaya ilk başladığımda bunun hani sergilenebilir olabileceğini hayal bile edemezdim. Tabii işleri topladıkça ve böyle rafine etmeye başladıkça benden işte özel sergiler için, retrospektifler için ya da ne bileyim sanatçının böyle bazı konu itibariyle sergileri olduğunda resim istemeye başlanıldı. Tabii resimlerimin üçüncü kişiler tarafından izlenmesi, işte beğeni ya da eleştiri getirilmesi baktım ki hoşuma gidiyor ve hani bu konuda da bencil olmak istemedim. Yani resimleri bir şekilde evde bir köşede tutayım ya da depoda tutayım. Bunu yapmak istemedim. Hani insanların görebilmesini her zaman istemiştim. Bunu açıkçası hem sanat tarihi açısından bir sorumluluk olarak görüyorum. Hem de hani koleksiyona getirilebilecek eleştirilerle koleksiyonu daha rafine hale getirmeye yarayan bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Bu çok önemli bir nokta. Belli bir çerçeveyi oluşturduktan sonra artık dedim ki hani benim koleksiyonumda elbet eksiklikler var. Ama yapı itibariyle benim koleksiyonum hiçbir zaman tam olmayacak. Çünkü şöyle bir sistem benimsiyorum. Eğer bir ressamı daha iyi temsil eden bir esere ulaştıysam o eseri koleksiyona dahil ediyorum. Halihazırda elimde bulunan eseri ise koleksiyondan çıkartıyorum. Ya da hala eksiklerim var. Mesela bir Vedi Rahmi Eyüboğlu satın almak istiyorum güzel bir eserini ama benim koleksiyona uyacak bir eserine bugüne kadar rastlamadığım için henüz alamadım. İlla eksiklerim var ama ben de 36 yaşındayım diyorum ve önümde uzunca seneler var. Bir şekilde bunları da tamamlarım. Ama koleksiyonun böyle temel taşları oluştuğunda bunun sergilenebileceğini düşünmüştüm. Sonra hani Cer'le bir şekilde iletişimimiz oldu. Dilek Hocam'la bir şekilde iletişimimiz oldu. Onlar da koleksiyonun sergilenebilir olduğunu düşündükleri için bu koleksiyon sergisi hayata geçmiş oldu. Bir de pandemi sürecinde hiç siz boş durmamışsınız. Yoğun bir alım yapmışsınız sanırım. Evet, Başta ya Fikret Mualla olmak üzere derin bir araştırma süreci var orada. Nasıl evet. değerlendirdiniz o süreyi? Pandemide Pandemide tabii biliyorsunuz hani yurt dışında ki bazı bir takım müzeler bile ziyaretçilerini kaybettikleri için gelir sıkıntılarına düştüler. Bu şekilde çok sayıda eser satışa çıktı. Bunlar arasında Türk resminden hani Fikret Mualla'nın bir takım resimleri İsviçre'deki bir müze koleksiyonundan çıkmıştı. Yine tabii o buhranın yarattığı böyle psikolojiyle insanların bir takım normalde satmayacakları resimler el değiştirdi. Böyle olunca da hani koleksiyon yapanlar için bunlar birer fırsat oluyor. Ben de onu açıkçası değerlendirmiş oldum. Yani Tabii Fikret şöyle Mualla almak da bayağı bir cesaret işi değil mi bu dönemde? ne anlam? Orijinalliği konusunda. Evet. Yani Fikret Mualla'nın gerçekten Her çok noktalı eserleri tercih evet, etmişsinizdir büyük çok ihtimalle. sahte resmi olduğunu ben de biliyorum. Ama işte kitaplarına basılı eserleri olabilir ya da hani zamanında sanatçıyla fotoğrafı olan eserleri olabilir ya da sanatçıya yakın kişilerin fotoğrafları olabilir veya iyi bir koleksiyondan geldiğini bilirseniz zaten o resmin doğru olduğunu anlayabilirsiniz. Tabii bana kalırsa Fikret Mualla'nın evet çok sahtesi var ama Fikret Mualla öyle malzeme itibariyle kolay taklit edilebilir birisi. Örneğin guaj boya kullanıyor, işte kağıt kullanıyor. Tamam bunların hepsi hemen kuruyabilir, hemen taklit edilebilir ama ya Fikret Mualla'nın o düş dünyası bence taklit edilemiyor. Bir şekilde o resimler bence anlaşılabiliyor orijinal olmayanları. O nedenle hani çok da korkmaya gerek yok. Şu aralar Mark Ottavi ile Kerem Topuz'un bir katalog rezone çalışması oldu. Mesela oradaki eserlere güvenli bir şekilde insanlar yaklaşıp satın alabilirler. Ben korkulacak bir şey görmüyorum. Süper. Hı hı. Dilek Hanım, siz Ulaş Bey'le nasıl tanıştınız? Sergi fikri nasıl ortaya çıktı? Ya aslında çok güzel bir karşılaşma. Yazındı. Zihni Bey beni aradı. Cer Modern'den Zihni Tümer. Bizi bir araya getiren Zihni Bey oldu. Cer Modern benim her zaman için çok tercih ettiğim ve orada olmaktan da mutluluk duyduğum bir mekan Ankara'da.
Artı dönem dönemde sergi çalışmalarımızda karşılıklı ortak olarak devam etti ve bu işbirliği içerisinde de gerçekten hani hem mekan olarak hem de çalışmaktan da keyif aldığım kişiler. Böyle Zihni Bey'le zaman zaman buluşuruz, konuşuruz. İşte hep konuşmalarımızda sanat üzerine zaten, sanat atmosferi üzerine, gerek Türkiye'den gerek dünyadan bu tür konuşmalar çok fazla olmuyor biliyorsunuz. Bu tür konuşmaları paylaştığımız hani objektif ve gerçekten karşınızdaki insan dolu dolu bilgili birisi olunca hani keyif alıyorsunuz. Bu nedenle de bizim bu konuşmalarımız zaman içerisinde hem sergilerden hem müzelerden hem gerçekten hani Türkiye'de yapılan sergilerden oluşuyor. Pandemi döneminde de devam etti bu. Pandemi döneminde de Zoom üzerinden birçok mecrada bir araya geldik ve sanat sohbetleri yaptık. Ayrıca gerek Zihni Bey gerek Helin benim çok yakın dostlarım ve onların yeri de benim gönlümde de hayatımda da çok ayrı bir noktada duruyor. Böyle sohbetlerimiz sırasında bir gün bana dedi ki çok güzel bir koleksiyon var dedi. Ben seninle görsellerini paylaşayım. Olur dedim ben de. Sonra üzerinden bir iki gün geçti. Telefonla aradı Zihni Bey. Görselleri paylaşıyorum istersen bir bak dedi ne düşünürsün diye. Bir iki tane görsel geldi bana. O sırada tabii bu görselleri Ulaş Bey Zihni Bey'le paylaşmış. Aa dedim ne kadar güzel eserler. İşte iki tane Neşet Günal var. Benimle paylaşılan görseller arasında bir tane Avni Arbaş var. Cihat Burak var. Neşer Dokun 3-4 tane resmi var. Yani dahasını görmek isterim dedim. Gel bir konuşalım dedi. Öyle konuşurken o sırada ben çok yıllar sonra pandemiden sonra da bir Ankara dışına çıkmam gerekiyordu. Dedim hemen yarın bakalım. Rastlantı bu ya. Ulaş Bey'in Ankara dışında olması gerekiyordu iş icabı. Böyle bir hafta bir ertelendi buluşmamız. Sonrasında CER'de bir araya geldik. İlk böyle buluşma önemlidir benim için. Çok fazla koleksiyon sergilerini hani sergilemek gibi bir tercihim hiçbir zaman olmuyor. Çünkü hem kişisel olarak çalışmak hem de uyum içerisinde hani güven ortamının yaratılması. Hani siz de bilirsiniz bizim sanat ortamımızda biraz zor oluyor bu tür işler. Ben de yaptığım işin iyi olmasına inanıyorum. Karşımdaki insanın bir kere o koleksiyonu yaparken heyecanı çok önemli. Onu hissettiğiniz zaman da zaten ondan sonrası geliyor. Profesör Doktor Süleyman Başterzi de vardı o gün yanımızda ve çok güzel bir sanat sohbeti yaptık. Yani biz böyle bir 15-20 dakikalığına buluştuk çünkü zaman çok değerli. Karşımdaki insanlar da hani ikisi de avukat ve ikisi de işinde çok önemli, hani hem zaman açısından hem de sorumluluk açısından önemli işlere imza atmış kişiler. Ama uzadıkça uzadı. Bu çok keyifli bir sohbete dönüşünce işte biraz önce söylediğim gibi o sanat sohbetleri insana daha başka bir enerji veriyor ve sizi besliyor. Yani konuşmazsanız bu sanat atmosferinde beslenemezsiniz. Mutlaka iletişiminizin olması hem sanatçılarla hem hani sanat kurumlarıyla özel ya da hani resmi kurumu olsun. Sergi izlemek tabii ki adım adım okumak yani güncel olan bütün sergileri okumak. Baktım herkes aynı dili konuşuyor. O aynı dil sizi ortak bir kümede topluyor zaten. Sonrasında yarın buluşalım bakalım koleksiyonu dedi Ulaş Bey. Böyle başladık. Hani yarım günde bitiririz diye baktığımız koleksiyondan akşama kadar bayağı bir yol kat ettik. Sonrasında Gördüğünüz andaki duygularınız nedir? Ben onu çok merak ediyorum. Fiziki olarak resimlerle karşılaşınca benim gibi böyle bir içiniz gitmiştir herhalde değil mi? ya ben aslında ya Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi mezunuyum ben. Ankara Üniversiteliyim ve lokasyon olarak Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Resim Heykel Müzesi'ne çok yakın. Ve ben 80'li yılların sonunda Resim Heykel Müzesi'ne yetiştim. Zaten 80'lerin başında açıldı biliyorsunuz. Bu süreçte beni çok etkilediğini hani Resim Heykel Müzesi'ni söylemem gerekiyor ve her hafta sonu mutlaka Resim Heykel Müzesi'nde soluğu alıp işte bir Ali Avni Çelebi'nin resmi nasıldır,
Yani Zeki Kocamemiler, Naile Akıncılar, Fikret Muallalar, bununla birlikte gerçekten Ankara'nın sanat ortamında önemli isimler, Turan Erol, Adnan Tuğrani. Bir de Ankara şunu sağlıyor, devlet resim heykel sergileri de o dönemde hani böyle fiziksel anlamda daha çok bir araya geldiğimiz sergilerdi. Bu açıdan onun üzerine mezun olduktan sonra yüksek lisansımı yine Ankara Üniversitesi ve Selim Turan ve sanatı ve yaşamı üzerine yaptım ben ve o dönemin sanatçılarıyla Mehmet Pesen, Avni Arbaş, Selim Turan hayattaydılar ve onlarla birebir çalışma imkanı buldum. Tiraj Edikmen. Üzerine 93 yılında başlayıp 2006 yılına kadar devam eden de bir sanat galericiliği asistanlığım var diyeyim. Aslında çıraklığım var. Ben bunu söylemeyi çok seviyorum. Mutfakta yetişmek çok önemli. Galeri Selvin'le birlikte biz Ankara'da çalıştık. Ve o süreçte de özellikle Ulaş Bey'in koleksiyonundaki eserlerin sanatçılarıyla bir arada çalışma imkanı ve onların sergilerini aslında gerçekleştirme imkanı bulduk. Bunların başında tabii ki Adnan Turani var, Nuri Abaç var, Neşet Günal var. Ne kadar şanslısınız. Evet ve onların anıları aslında hani galeri ortamı o kadar güzel ve keyifliydi ki benim için. Hani sadece sergi asmak değil ya da sergi toplamak değil, aslında bir süre sonra benim bugünkü yaşamıma dair birçok belleği ve birçok bilgiyi topladığını hani fark ettim. Ve açıkçası koleksiyonla ilk karşılaşma beni biraz da bu zaman tünelinin içerisine doğru itti. Yani çünkü bir Selim Turan, pardon, bir Neşet Günal'la anılarım var. İstanbul'a gitmiştim ve onunla oturup sohbet etmiştim. Artık 2 sergisini yaptık Neşet Günal'ın. Üzerine Adnan Tuğrani, zaten hemen bestekarın sonunda Güfte Sokak'ta atölyesi vardı. Büroda gördüğüm ilk Kayhan Keskinov ve Kayhan Keskinov'un işte galeri döneminde galeriye gelişi, büyük bir coşkuyla desenler yapışı, sanat tarihinden bahsetmesi. Turan Erol, Turan Hoca, daha sonra Elif Hanım'ın Helikon Galerisi sürecinde de birlikte oluşlarımız. Tüm bunlar toplandığı zaman Nail Akıncı, Simon'dan geçemeyeceğim çünkü Nail Hanım benim gerçekten yaşamımda çok değerli bir yeri var. Herhalde 4 sergiye imza attık Galeri Selvin'de eğer yanlışım yoksa. Ve sonrasında da hani devam etti ve sonrasında da Cengiz Bey'le olan hani iletişimim çok saygı duyduğum birisi. Hem koleksiyoncu olarak hem avukat kimliği olarak hem de bir sanatçı çocuğu olarak sahip çıkması ve değerlendirilmesi ve gerçekten Naile Akıncı ismini koruyup o bellekteki ve Türkiye sanat tarihindeki yerini layıkıyla ortaya koyması açısından. Şimdi tüm bunları karşınızda görünce bu zaman tüneline doğru çekiliyorsunuz. O yıllara gidiyorsunuz. O yıllarla birlikte üzerine mesleki anlamda koyduğunuz bir süreç var. O süreç içerisinde böyle bir koleksiyonla karşılaşmak ve bu koleksiyonun sergisini yapmak ayrı bir anlam kazanıyor. Bir, koleksiyonerin heyecanını, tutkusunu ve paylaşım açısından kamusal alan ve koleksiyonunu göstermesi ve paylaşması açısından önemli. İkincisi de şimdi müzelerde gördüğümüz eserleri bir koleksiyonda görmek ve Ankara'da görmek. Yani Ankara'nın çok değerli bir sanat mekanının ana salonunda sergilemek tabii ki çok daha değerli ve önemli oluyor. Üçüncüsü de açıkçası bütün bu tanıdığım ve benim mesleki anlamda yetişmemde hepsinin bir cümlesi, bir kelimesi, hatta paragrafı olan sanatçılara da bir saygı duruşu böyle bir sergi. Tüm bunlar toplanınca sergi daha da bir heyecanlı hale geldi. O zaman bu serginin daha anlamlı olması için ve daha güzel olması için nasıl sunabiliriz, nasıl yapabiliriz'e yöneldik. Tabii ki resimler kendileri oldukları yerde
Ben Fahmi Ünsal Zeytin, ben Burhan Doğançay'ım, ben Özdemir Altan'ım, Fikret Mualla'yım, efendime söyleyeyim Neşer Dokum diyor. Ama sunmak ve sergilemek açısından da kamusal alanın ilgisini çekmek açısından da önem taşıdığına inandım. Bu açıdan ben mutluyum sonuçtan. Gerçekten çok mutluyum. Biz 7'den 70'e herkese ulaşabildiğimize inanıyorum bu sergiyle ve şunun da farkındayım tabii ki son dönemlerde sadece Ankara'da değil, gerçekten Türkiye'de de konuşulan özel bir sergi oldu. Aynı fikirdeyim. Ben gerçekten teşekkür ediyorum. Meslek yaşamıma çok önemli bir halka daha ekledim. Umarım bundan sonrasında da ortak çalışmalarımız ve bu güven ortamımız hem kurumla hem koleksiyonerle, Ulaş Bey'le sarsılmadan ve daha nicelerini çoğaltarak devam eder. Bütün şeyim bu. Dilek Hanım, her serginin mutlaka yıldız birkaç eseri olur biliyoruz. Ama bu sergide sanırım biraz seçim yapmak çok zor. Çünkü gerçekten müze kalitesinde eserlerin hepsi yan yana. Nasıl oldu seçim yapmak? Nasıl bir küratöryel yöntem izlediniz? İsterseniz bunu hazırladığınız PowerPoint üzerinden devam edelim, resimler üzerinden. Olur mu? Tabii ki memnuniyetle. Ben sizden yeniden bir ekran paylaşımı rica edeceğim lütfen. Teşekkür ederim. Evet. Derginin burada küçücük bir seçkisini göreceksiniz. Ben izleyicilerimiz için hani hem bilgi vermek açısından hem de eserlerimizin en azından belli başlarını göstermek açısından küçük bir PowerPoint hazırladım. Bu sergide yaklaşık 37 sanatçının eserleri sergileniyor. 84 eser seçtik. Şu anda Ulaş Bey'in koleksiyon sayısını ben tam olarak size söyleyebilirim. 140'a ulaştık son alımlarla birlikte. Harika. Evet, bütün dökümünü yapmış olduğum için. Ama bu sayı olarak belki 140 hani çok az gibi görünecek herkese ama bu eserlerin değerleri ve sanat tarihindeki yeri çok önemli. Bir koleksiyonu oluşturan eserlerin bence sayısı değil, o sayı içeriği her şeyden önemlidir ve bu koleksiyondaki o 140 eserin her biri de ayrı bir öykü ve ayrı bir sanat tarihinde kilometre taşı olarak karşımıza çıkıyor. Sanatçı isimlerini saymak tabii ki 37 isim. Ama belli başlı olarak hemen şuradan Abidin Dino'dan başlayıp Alaaddin Aksoy'la devam edip Fikret Otyam, Ergin İnan, Fahmi Saz Zeyt, Mustafa Ata, Naile Akıncı'yla, Nedim Günsür'le, Özdemir Altan, Neşer Dok, Yüksel Arslan, Şükriye Dikmen, Tuğran Erol diye 3 nokta koyarak devam edebiliriz. Tabii baktığınız zaman koleksiyonunu gördüğünüzde koleksiyonun aslında eserlerinin hani önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Parisal Zeyt görüyorsunuz ilk olarak. Bir de bizim mekanımızın ilk başlangıç noktası, ilk sözünü söylediğimiz yer sanat. Yani bütün o sanatçılarımızın isimlerinin yer aldığı ve sergi konseptimiz Yüzler ve Gizler. Bunun da güzel bir hikayesi var. Biraz önce Ulaş Bey söyledi, portre dedi. Yüzler, gördüğünüz gibi buradaki portrede gerçekten serginin yüzlerden oluştuğunu ama bu yüzlerin daha sonra bir Özdemir Altan'la bir Adnan Tuğrani ile Burhan Doğançay'ın eseriyle Mustafa Atay'la izlere dönüştüğünü görmekteyiz. Hani yüzlerin ve izlerin arasında aslında güzel bir hikaye arayışı bu serginin konsepti. Yüz konsepti çok fazla kullanılıyor. Yurt dışında da ülkemizde de ama buradaki yüzler çok daha farklı yüzler. Buradaki yüzlere baktığınızda sanatçının yüzlerini ve sanatçının baktığı gözden yüzleri görmemiz önemli. Bu açıdan belki Ulaş Bey bahsetmek ister bu tablo hakkında bir iki cümle. Çok da mutlu olurum.
Bu resmin şöyle bir hikayesi var. Gökçen Erner portresi diyor zaten. Gökçen Hanım o tarihte Viyana'da bizim büyükelçimiz olan Erdem Erner'in eşi oluyor. Tabii önceleri sanatçılar Avrupa'ya gittiğinde otelde motelde değil, orada tanıdık kim varsa onlarda kalıyorlar. Zeyt de Viyana'ya gidiyor ve bizim o zamanki büyükelçimiz Erdem Erner'in evinde kalıyor. Neyse Gökçen Hanım'ın hani böyle yüzü Zeyd'e ilginç geliyor. Bir de evin bir köşesinde bir kaftan var. Ya diyor sen o kaftanı bir üzerine geçir diyor. Ben seni resmedeyim falan diyor. O şekilde yaptığı bir resmi. Tabii Zeyd'in böyle çok hikayesi var. Birini resmeder, resmi o kişiye hediye eder. Mesela önceki galericileri, kimi zaman oteldeki bir aşçı gibi. Bu da o benzer hikayelerden bir tanesi. Harika. Evet Dilek Hocam, hatta mısınız acaba? Dilek Hocam gitti galiba hattan. Ne Evet, dersiniz? buradayım. Dinliyorum sizi. Evet, bir ikinci resmimiz, hemen şuradan devam edeyim ben. Mehmet Güler Yüz, koleksiyonun diğer önemli isimlerinden. Mehmet Güler Yüz'ü özellikle seçtim çünkü koleksiyondaki sayısı eser açısından fazla olan sanatçılardan birisi Mehmet Güler Yüz. Bundan da küçük bahsedelim mi Ulaş Bey? Ya şöyle yapmaya çalışıyorum aslında hani bazı böyle çizgisini ve sanatını beğendiğim ressamlar var. Mehmet Güler Yüz de onlardan bir tanesi. Neşe Erdok, Fikret Mualla gibi. O sanatçıların her dönemini kapsayan eserlerini kendi koleksiyonumda barındırmak istiyorum. Yani hani hikayenin başlangıç noktası ne olmuş işte sanatçının. Sonra onun resmi bugün nereye evrilmiş? Bir geçitle bunu hani görebilecek şekilde koleksiyon içerisinde ufak ufak koleksiyonlar yapmaya çalışıyorum. İşte Mehmet Güler Yüz koleksiyonum da bu şekilde. Evet ve Turan Erol resimlerimiz tabii ki Ankara'nın, yani Türkiye'nin önemli sanatçılarından Turan Hoca bugün 90 küsur yaşında ve hala daha bize sanatla ilgili öğretileriyle ve sergi ziyaretleriyle örnek olacak değerli bir sanatçımız. Bu E, resmin evet, hikayesi hocam. evet, Bu evet. soldaki Milas'ta Sodra Dağı resminin arkası imzalıydı. Ben bir şekilde Turan Hoca'dan hani rica ettim acaba önünü imzalayabilir mi, bilinçli olarak mı falan diye. Tabii hay hay dedi hani Turan Hoca öyle kalmış dedi imzalarım. Neyse bir gün pandemi döneminde Turan Hoca'yla işte buluştuk. Tabii Turan Hoca yanlış anımsamıyorsam 96 yaşına gelmiş. İşte Evet. yani, yaşlılık hali. Hepimiz yaşlanacağız falan. Bir ara düşündüm hani hoca şimdi resim yapmıyor onu biliyorum. Benim resmi imzalayacak. Nasıl imzalayacak falan. Tabii hoca eline fırçayı aldı. Boyayı çıkarttı. O gün o an bambaşka bir Turan Erol geldi. Yani inanamazsınız ve hiç tereddüt etmeden resmi bir şekilde imzaladı. Ve anladım ki ben Turan Hoca hala daha o yaşına rağmen resim yapabilir. Ya belki de bu hani e, beynin başka bir takım yerleriyle bu sanatsal aktiviteler gerçekleştiriliyor. Beni çok etkilemişti bu durum. Yani hani hala resim yapabileceğine kanaat getirmiştim hocanın. Enteresan bir anıydı benim için. Çok güzel. Tanışmamız da çok güzel kendisiyle. Evet, sağ Evet. olun. Yani 60 yıl fark var aramızda yaş olarak düşündüğümüzde. Evet. Yani neredeyse Evet. asırı görmüş oldunuz. Bu çok değerli bir anı oluyor işte. Yani koleksiyonun değeri bence bu aşamadan sonra daha da değerli hale geliyor. Bu sadece tabii ki finansal olarak ya da ekonomik güç olarak değil, koleksiyonun kendi içerisindeki yani bellek, barındırdığı bellek, geleceğe aktarımı ve koleksiyonla birlikte koleksiyonerin kurduğu bağla oluşan bellek de önemli tabii ki. O zaman bu resmi hani daha da değerli hale getiriyor. Bunu zaten özellikle pandemi döneminde ben bu sanat ekonomisi, sanat piyasası ile ilgili çok fazla seminere katılıp hani dersler dinlemiştim. Hep sorardı sanat ekonomistleri hani iki tane Mark Rothko var karşınızda ama bir tanesi
Örnek işte 150 bin dolara satıldı. Bir tanesi 250 bin dolara satıldı. Aradaki fark dedikleri zaman 250 bin dolar olanın mutlaka bir hikayesi olduğunu görüyorsunuz. Bu hikaye gerçekten değerli kılıyor ve özellikle imzalanmasıyla birlikte koleksiyonundaki eserin sanatçısıyla bir araya gelmesi, hele de böyle bir asırlık bir sanatçıyla, ki bunun neredeyse yaşamının 2/3'ünü sanatla geçirmiş bir kişiyle karşılaşıyorsunuz. Bu eseri daha da değerli kılıyor. Biz bunları şimdi hazırladığımız kitapta küçük küçük hikayeler halinde ben bunları kaleme aldım. Ulaş Bey'in anlatıları doğrultusunda. Bunları da bir belleğe dönüştürmeyi planlıyoruz. Umarım yakın bir zamanda da çok daha güzel bir sürprizle karşınızda olacağız serginin kitabıyla birlikte. Ben şöyle devam edeyim isterseniz. Yani bu çok küçücük bir seçki. Hani söylediğim gibi. Burada bir Nail Akıncı, Eren Eyüboğlu ve Şükriye Dikmen portrelerini seçerek sizler için paylaşmayı düşündüm. Benim için çok değerli 3 kadın sanatçı. Sanat tarihinde Nail Akıncı, Eren Eyüboğlu. Nail Akıncı'yı tanımak tabii ki ayrı bir değer benim için. Eren Eyüboğlu, Bedirahme Eyüboğlu, onların kitaplarıyla ve onların aslında o değerli aşklarını hissettiğimiz o sanat atmosferiyle de gençlik yıllarımızda hep bunları dinleyerek de gelişmek ve olgunlaşmak çok daha değerli. Haliç resmi için bence Ulaş Bey'in söyleyecekleri vardır. Bu resmi ben çok beğeniyorum. Bir defa hani hem Naile Hanım'ın üslubu itibariyle hem dönem itibariyle. Şimdi hocam Tophane-i Amire'de bir retrospektif olacaktı Naile Hanım'ın. Herhalde tarihi birazcık böyle ileriye çekildi. Yoksa bizden bu resmi istemişlerdi. Evet. Retrospektifte sergilemek için. Ama bir şekilde tarih ilerlediği için, hani ileri bir tarih atıldığı için önce buradaki sergiyi de biz herhalde bitirmiş olacağız. Buradan başka bir sergiye gitmiş olacak. Böyle bir gezinti bir resim. Evet. Bir resim. Şöyle düşünmüştük aslında. Aralık ayında planlanıyordu. Nail Akıncı retrospektifi. Eğer Aralık ayında sergi gerçekleşmiş olsaydı İstanbul'da, biz kendi sergimiz içerisinde dinamik bir süreci başlatacaktık. Bu Nail Akıncı'yı sergiden İstanbul'a gönderip, ama Cengiz Bey'le öyle konuşmuştuk. Nail Akıncı, daha doğrusu Cengiz Bey'in koleksiyonundan bir eseri de tekrar sergiye dahil edecektik. Böylece bir dönüşüm sağlayacaktık. Hem şehirler arasında hem de sanatçının farklı eserleri arasında. İki sergi birbiri arasında işte Haliç'le ya da Ulaş Bey'in resmiyle bir bağlantı kuracaktı. Şimdi tabii sergi hazırlıkları çok kolay değil. O nedenle de çok titiz çalışıyorlar. Ben neredeyse her gün Cengiz Bey'le konuşuyorum ve herkese ulaşmaya çalışıyorlar. Hem davet etmek bağlamında hem de sergiden haberdar etmek ve koleksiyonu daha geniş göstermek açısından 200'ün üzerinde resmin toplandığını şu anda biliyorum sergi için. Bunu gerçekleştiremedik ama daha farklı iki sanatçı için koleksiyona yeni katılan eserlerle bunu gerçekleştirmemiz mümkün oldu. Onu sona saklıyorum sürpriz olarak. Ve gelelim Nedim Günsür'de aslında üzerinde durmak istediğimiz Cihat Burak resmine. Sizdeyiz Ulaş Bey. Açıkçası bu iki resim de benim önemsediğim resimlerden. Nedim Günsür'ü bir natürmort olarak görür çoğu kişi. Ben burada hani takvimin 1 Mayıs'ı gösterdiğini görürüm ve o kanlı 1 Mayıs günü yaşanan işte sinir, stres harbini resmettiğini düşünüyorum. O açıdan benim için enteresan bir resimdir. Koleksiyona girme nedeni de budur resmin. Tabii Cihat Burak resmi ise yani bence Cihat Burak'ın başyapıtlarından bir tanesi olabilir.
Cihat Burak'ı eğer tanıyanlar bileceklerdir. Hiciv ustası birisidir ve Cihat Burak'ı en iyi temsil eden resimleri hiciv içeren resimleridir. Bu resimde ciddi politik bir hiciv içeriyor. Resme hemen ilk bakışta baktığımızda Özal'ı görüyoruz üst kısımda ve yanında bir Körfez ülkelerinden bir heyet, muhtemelen Kral Fahd ve işte beraberindeki heyet resmedilmiş. Tabii resmin enteresan da bir hikayesi var. Özal'la başlayan liberalleşme yılları, işte halk liberal düşünceye pek alışkın değil. İşte Körfez sermayesi Türkiye'ye geliyor. İşte şu anki Sevda Tepesi, ne bileyim Boğaz'daki bir takım işte yalıları falan böyle uygun paralara satın alıyorlar. O tarihte tabii İstanbul'un bu güzelliklerinin böyle para ettiği de pek bilinmiyor insanlar tarafından. Neyse tabii toplumda böyle bir takım dedikodular ya da eleştiriler çıkmaya başlıyor. İşte Özal vatan toprağını işte yabancılara satıyor, işte yabancılara peşkeş çekildi falan filan gibi. Cumhuriyet Gazetesi'nde yanlış anımsamıyorsam bir haber çıkıyor. İşte Özal Türkiye'nin işte zenginliklerini Körfez sermayesine çeyiz gibi verdi diye. Cihat Burak da bu haberi görüyor. Hemen Özal'ı gelinlikler içerisinde resmediyor. Yakalarına bir takım işte paralar yerleştiriyor. Tabii o heyeti, Körfez sermayesini temsil eden heyeti ve Özal'ı işte Türk mutfağının en seçkin örneklerinden faydalanabilirken resmediyor. Tabii yukarıda halk buna uzaktan bakmakla yetinir halde ve bu gayrimenkul satışını da Saraydan Kız Kaçırma Operet 3. Perde diye bir mahyaya yansıtıyor. Tabii bu heyet bu bolluk ve şatafat içerisindeyken bu Ziraat Bankası yazısının Orta Direk Bankası olarak değiştirildiğini görüyoruz. Orta Direğe koca bir kazık düşüyor ve Orta Direk onların aksine burada işte simit, peynir ve zeytinle bir şekilde hayatını idame ettiriyor ve onu bile hani bir takım sokak hayvanlarıyla paylaşıyor falan. Böyle bir hani ciddi bir sosyolojik ve politik hiciv içeren bir resmi. O yüzden ben çok önemserim ve hani iyi ki benim resmim dediğim resimlerden bir tanesidir. Gerçekten ikisi de başyapıt niteliğinde iki eser. Çok beğendim ben de. Bunları daha önce görmemiştim. Ben özellikle Nedim Günsur'un bu eserini bilmiyordum. Çok Evet. heyecanlandım gördüğüm zaman. Tabii Fikret Muallalar 17 eser var koleksiyonda Fikret Mualla ile ilgili. Fikret Mualla'nın gerçekten de farklı dönemlerinden en güzel eserleri diyelim. Birçoğu yurt dışından gelmiş olan eserler. Cenevre'deki Petit Palace Müzesi'nden çıkan bir resim. Özellikle hani Fikret Mualla için hani koleksiyonun nereden, hangi koleksiyondan aslında bu koleksiyona dahil olduğunu göstermek açısından önemli. Ve Neşer Dok tabii ki. Neşer Dok'un sanırım 20'nin üzerinde resmi var Evet. Ulaş Bey'in koleksiyonunda. Özellikle bu dönemleri seçip ve yeni dönemi de var, birazdan göstereceğim. Bu kompozisyon ve portre sergide en çok ilgi çeken eserler arasında yer alıyor. Bu iki resmin de hikayesi var. Evet, Hatta birbiriyle bağlantılı. Evet. Bu tek figür portre olan resim Paris'te bir müzayedeye çıkmıştı. Tabii isimsiz no name olarak müzayedeye çıktı. Ve imzası da yoktu. Bir hani anonim bir resim olarak çıktı. Ben de sanatçıyı yakından tanıdığım için görür görmez onun bir Neşer Dok resmi olduğunu anladım. Ve hemen müzayedede resmi satın aldım. Tabii çok da böyle komik bir paraya bende kaldı. Hani anonim resim olarak satılıyor falan. Sonra resmi işte ülkeye getirdim. Neşe Hanım'dan rica ettim hani acaba imzalar mısınız falan diye. Tabii çok hoşuna gitti bu durum Neşe Hanım'ın. Çünkü hani bir dönem Fransa'ya gittiğinde akademinin müdürü satın alıyor. O vefat edince ailesi bilmiyor kimin resmi olduğunu. Öyle no name çıkıyor. Bu resmi tekrar Türkiye'ye kazandırmam bir taraftan hoşuna gitti. Diğer taraftan da hani onun resmini ve erken dönem bir resmini, hani herkes tarafından
fark edilemeyecek bir resmini görür görmez tanımam da onu mutlu etti. Resmi imzaladı benim için sağ olsun. Ve bir süre sonra hemen yanındaki bu kompozisyon resmini biraz da restorasyona ihtiyacı olan bir resimdi. Ya dedi ki hani bu resme en iyi senin bakabileceğine ben inanıyorum. Kendi koleksiyonundaydı bu resim. Yıllardır hani satmamış, bir şekilde elden çıkarmamış. Hani ben bu resmi sende olmasını istiyorum diyerek bana hediye etmişti. Bu nedenle bu iki resim hani böyle manevi olarak benim için çok önemli işlerdir koleksiyonda. Ve gerçekten de sergide en çok ilgi çeken hani Neşerdok resimleri oldu. Çünkü özellikle o eski dönemler 1960'lı yılların ortalarına ait isminde tarihi Neşerdok'un hani çok fazla sergilerde hani görmediğimiz, belki müzelerimizde hani daha çok olan eserler ve açıkçası üslup olarak da hani farklı, daha kübist, daha renk olarak farklı bir eser. Buyurun. Bir şekilde yabancılar da geziyor mesela sergiyi. Evet. Çocuklar da geziyor. Ben hani onların şeyine çok önem veririm, düşüncelerine. Çünkü hani Türk resmini çok bilmiyorlar ve her türlü duygudan, işte eserin maddi değeri olabilir, sanatçının ismi olabilir. Her türlü duygudan arı şekilde objektif olarak beğenilerine göre hareket ediyorlar. Mesela bu iki resim hem çocukların hem yabancıların ilgisini çeken resimler arasında. O açıdan da bana enteresan gelmişti. Zaten kavramı belirlerken de böyle bir yöntem izlemek istedik. Yani benim şöyle bir düşüncem vardı. Yani bir kavram belirleyip sergi kurmak ve elinizdeki koleksiyonun içinden bir kavram çıkarıp mekanla kurgulamak, hepsi aynı şeyler aslında. Yani bir oyun alanı aslında sergi kurma olayı benim için ve o oyun alanında yani gerçekten çok mutlu oluyorum. Eserleri şurada mı sergileyelim, burada mı sergileyelim derken koleksiyonla uyuyorsunuz, koleksiyonla kalkıyorsunuz, koleksiyon içiyorsunuz, koleksiyonu içselleştiriyorsunuz bir süre sonra ve böyle bir süreç yaşandığı zaman da ki yani Ulaş Bey'le de doluyor tabii ki bu süreç. Onun düşünceleri, onun aktarımları, aklına gelenler, yani günün biz 7/24 hani iletişim halindeyiz. Kendimize böyle bir kota da koyuyoruz. İşte şu saatte konuşalım, bu saatte buluşalım diye. Spontane de gelişiyor birçok şey ve bu iki resim aslında Ulaş Bey'in söylediği çok değerli. O oyun alanını daha da farklı bir oyun alanına evirdi. Çünkü yani şöyle söyleyeyim, aslında Yüzler ve Gizler sergisine her gelen koleksiyoneri merak etmeye başlıyor bir süre sonra. Bu tabii sonucu. Bu herkes tarafından merak ediliyor ve çekim merkezi aslında bu noktada başlıyor. Yani bu koleksiyoner kim? İlk defa ismini duyuyoruz. Yaşı kaç? İşte 36. Çok gençmiş derken düşünceler düşüncelere ekleniyor ve bazen biz böyle Ulaş Bey'le mekanda oluyoruz ve izliyoruz. Bir süre sonra herkes görsellere yöneliyor. İşte bu iki Neşerdok resminde 7'den 70'e, ister Türkiye'den ister yurt dışından olsun, herkesin böyle nokta atışıyla gidip önünde durduğu eserler arasında yer alıyor. İşte bu noktadan sonra aslında serginin yani herkesin sergiyi ziyaret ettikten sonra aklına düşen sorular, düşünceler önemli oluyor. Yani bir sergiyi gittiniz, gördünüz, tamam çok güzel. Peki sonrası yani nasıl bir duyguyla ve düşüncelerle herkes bu sergiden ayrılıyor? İşte Yüzler ve Gizler sergisi tam böyle istediğimiz gibi bir sergi oldu. Yani sergiye girişiniz var ama sergiden bir de çıkışınız var. İşte bu noktada işte herkesin aklına düşen sorular ve bu sorularla birlikte o soruların nasıl birbirine çarptığını ve eserlerin insanları ne kadar çok etkilediğini görmek çok daha güzel bir duygu. Belki de Neşe Hanım hep bu resme baktığım zaman bunu düşünürüm. Hani bizim bu sergideki ulaştığımız bu nokta, çünkü sergi ziyaretçileriyle bir bütün haline geliyor. O zaman biz ressam da modelleriyle bir bütündür. Ressam ve konuları
belki de bu serginin en toparlayıcı noktası ve bir Neşe Erdok koridoru oluşturduk. Bu Neşe Erdok koridorunda en sonunda ressam ve konularıyla karşı karşıya geliyor ziyaretçi. Ve hem ressama hem de konularına toplu bir bakış yapıyor. Oradan da tabii ki aklındaki sorularla koleksiyoneri düşünerek kapıdan çıkıyor. Bir sonraki Ben burada artık susayım. Ulaş Bey konuşsun. Çünkü bu da o interaktif dediğimiz süreçte sergi ortasında dahil olan ve Kanada'dan gelen resim 2 tane Orhan Peker görüyorsunuz. Ekranda soldaki daha genel Ankara Kalesi'nden olan buradaki resim sergide var olan ve koleksiyonda baştan beri Ulaş Bey'in koleksiyonunda yer alan resimlerden birisiydi. Ama hemen sağdaki 1971 tarihli tuval üzerine yağlı boya resim ise Kanada'dan satın alınıp çok uzun bir yol kat ederek sergiye dahil oldu ve şu anda koleksiyon sergisi içerisinde sergileniyor. Sizle ilk tanıştığımızda daha ben bu resmi satın almamıştım. Değil mi? Evet, bana göstermiştiniz görsellerini. O görsellerde iletişim devam ediyordu. Ama sonra sergiye yetişti resim. Şöyle bir hikayesi var bu resminde. Ben bunu bir müzayedede gördüm. Şimdi yurt dışına çıkan resimleri böyle takip edebileceğimiz bir takım abonelik sistemleri var. Türkiye'deki müzayedeleri kolaylıkla takip edebiliyoruz ama dünyanın dört bir yanında müzayede evleri var. Bunları takip etmek için ben bazı sitelere işte böyle abone oluyorum. Onlar da bana bir Türk resmi çıktığında mail atıyorlar ve bu şekilde müzayedelere katılım sağlıyorum. Tabii bu Orhan Peker'i görünce dehşete düştüm. Çünkü 170'e 110 ebatlarında işte böyle atı bu kadar güzel resmettiği bir resmi ne Ankara Resim Heykel Müzesi'nde var, ne İstanbul Resim Heykel Müzesi'nde var, ne İstanbul Modern'de var. Hani özel koleksiyonlarda bir iki resim var ama bu ebatta bir iş yok. Tabii bu beni gayet heyecanlandırdı ve hani kesinlikle bu resmi almalıyım düşüncesi oluştu. Orhan Peker çıkınca da hemen tabii araştırmanız gerekiyor ama bunu da çok böyle belli etmemeniz lazım. Çünkü yerin kulağı var, hemen başkaları duyuyor. Rekabet ortamı, müzayede de yükseliyor. Ben kulağımın üzerine yattım ama görür görmez orijinal bir Orhan Peker olduğunu anlamıştım. Küba'daydım iş için. Telefon çekmiyor. İşte internet zaten çok kısıtlı orada. Ortağımla iletişim kurdurmuştum müzayede firmasını. İşte aklımda bir rakam var. Şu rakama kadar kesinlikle bu resmi al dedim ona. Neyse o gün geldi çattı. Tabii heyecanlanıyorsunuz da böyle bir şey olunca. Ben hani karakter olarak heyecanlıyım. Ortağım aradı. Evet dedi, aldık resmi. Ve benim hani ona verdiğim talimatın yarı fiyatı gibi bir paraya böyle insanların gözünden kaçmış. Sonra resmi araştırmaya başladım. Bu resmin Kanada'da ne işi var? Hani Paris'te yaşayan Türk ressamlarımız var. Orhan Peker'in Paris'te bağlantısı biliniyor. İşte Japonya'ya fuara gitmişler rahmetli Ragıp Uluç'la. O biliniyor ama Kanada ne alaka? Neyse müzayede evine yazdım. Sonra beni resmin sahibiyle irtibatladılar. Bu kişi Gilles Dugay diye bir beyefendi. Kanada'nın eski Ankara Büyükelçisiymiş. 1970-71 senesinde Türkiye'de Görev alıyor. yapmış ve bir şekilde Orhan Peker'le tanışmış. Ve kendisinden 2 resim satın almış. Bir tanesi hala kendi koleksiyonunda duruyor. Ve bu resmi de tüm görevlerinde işte Fas'tan Fransa'ya, Asya'ya beraberinde götürmüş. Sonra emekli olurken de ben artık bunu satayım deyip müzayedeye koymuş. O şekilde de tabii benim koleksiyonuma geçti. Bu tabii önemli bir provenans bilgisiydi. Daha sonrasında da ben hani eski galericisi Ertan Bilge Mesci'ye resmi gösterdim. Tabii hemen anımsadılar falan böyle. Ve anladım ki hani çok önemli bir resme sahip oldum. Onlar da bana resmin önemli bir parça daha anlattılar. Ve hemen biz de bunu sergiye dahil ettik. Bir şekilde. Ben de ilk defa hani izleyicilerle birlikte resmin kendisini görmüş oldum. Çünkü daha öncesinde bir fotoğraf üzerinden resmi satın almıştım.
Böyle enteresan bir anısı var resmin. Bir de tabii ki yani 1972 yılından sonra görev yeri değiştiği için Büyükelçinin resim bir daha Türkiye'de sergilenmiyor. Tabii, Türkiye'de Sergilenmediği için de ilk defa sergilenmiş gibi kabul ediyoruz. Yani gerçekten bu açıdan çok değerli. Çünkü bir Orhan Peker, hani bilen bilir, sizi sizden alıyor izlerken. Bu Orhan Peker'in de gerçekten çok büyük yol kat ederek yıllar sonra gelip yeniden Ankara'da sergilenmesi bile ayrı bir heyecan tabii ki. Ve Selma Gürbüz ile Hakan Gürsoytrak sergide en genç doğumlu 1960 ve 63 olmak üzere sanatçılar. Selma Gürbüz geçen yıl kaybetti biliyorsunuz talihsiz bir hastalıktan dolayı koleksiyonun en değerli eserleri. Toparlarsak şöyle söyleyeceğim. Cer Modern'de 16 Kasım'da izleyicilerle buluştu. Yüzler ve Bizler sergisi. Ana mekanda, ana salonda ve o günden bugüne de 10 Şubat'a kadar devam edecek. 10 Şubat 2023 tarihine kadar. Her hafta cumartesi, pazar olmak üzere rehberli sergi turlarımız ve asıl önemlisi galiba Cer Çocuk Atölyeleri. Çocukların Yüzler ve Güzler sergisindeki yaratıcılıkları, o ayrı bir sergi konusu gerçekten. Fikret Mualla'dan Fahmi Sazeyt'e, işte Burhan Doğançay'dan tutun da Naile Akıncı'ya kadar çocukların o hayal dünyaları yeni bir yüzler ve gizlere evrildi. Ve dolu dolu çocuklarla birlikte çocuk atölyelerinin devam ettiğini hem resim hem de 3 boyutlu tabii ki oradaki eğitimcilerimizin yönlendirmesi ve yapmış oldukları programlarla sergimiz devam ediyor. Böylece küçük bir seçki sunmuş olduk. Ulaş Bey, muhteşem bir gözünüz var. Herhalde Türkiye'deki genç sanatçıları da takip ediyorsunuzdur. Ediyorum. Alım yapıyor musunuz? Yapıyorum ama tabii usta sanatçılardan eser almak kolay. Çünkü kim oldukları belli. Herkes tarafından kabul edilmişler. Ama genç sanatçıları izlemek gerekiyor. Çünkü Güzel Sanatlar Fakültesinden her sene binlerce yetenekli insan mezun oluyor. Ve bunların %90'ı şu ya da bu nedenle bundan 10 sene sonra resim yapmıyorlar. Geçmişte hep böyle olmuş. O nedenle hani hayatını bu işe adayacak kişileri önce bilmek gerekiyor. Sonra hani iyi bir galeriyle mi çalışıyorlar? Bu tabii bir güven Sanatı yaratıyor. nasıl bir evrim gösterecek? Evet, yani o genç sanatçılar işi ustalardan daha zor bence. Evet. Peki benim çok önemsediğim bir konu var. Ben zaman zaman sanatçılara danışmanlık da veriyorum. Bana gelen problemler arasında bazı hobici ressamlar ya da başka ressamlar başkalarının figürlerinden alıntı yapıyor, tarzını taklit ediyor ve bunlar mahkeme konusu oluyor dönem dönem. Tabii sanatçıların telif hakları problemi çok önemli. Bir avukat olarak sanat camiasına zaten eser alımı yaparak, böyle güzel sergiler açarak muhteşem bir katkıda bulunuyorsunuz. Avukat olarak sanatçıların telif hakları ve tarzlarının, eserlerinin taklit edilmesi konusunda hiçbir dava geldi mi size? Bu konuda bir araştırma yaptınız mı? Gerçi Cengiz Akıncı bu konuda çok güzel çalışmalar yaptı Cengiz Bey ama sağ olsun yani bu işe kafa patlatmış birisi de. Ben de kendisiyle yakın tanışırım ve dostluğum vardır. Çok saygı duyarım. Onun daha çok ilgi alanı. Ben aslında iş ve sosyal güvenlik hukuku üzerine çalışıyorum. Hani bu telif haklarıyla vesaire hiç çalışmadım. Ama önümüzdeki günlerde böyle bir talep gelirse bir ressam dostumuzdan tabii memnuniyetle bu alanda da çalışıp kendilerine yardımcı olabiliriz. Ama bugüne kadar karşılaşmadım. Çünkü benim alanım sanırım bir değil. de bu konuda çalışan Ünsal Piroğlu var Ankara'da, değil mi? Evet, Avukatlardan. evet. Ama Cengiz Bey tabii bu konuda çok iyi birçok davayı almış Başarıyla ve birçok yürüttü. davayı da başarıyla yürütüp sonuçlandırmış. Bir de tabii ki Cengiz Bey'in özellikle Türkiye'deki plastik sanatlar tarihine olan yetkinliği de tartışılmaz.
ve anıları çok fazla, belleği çok fazla Nail Hanım'dan dolayı. Kendi özel ilgisi doğrultusunda da bu yetkinliği ve bilgiyi de her zaman tazeleyen ve yenileyen birisi. Bu açıdan bence Türkiye'nin en büyük kazançlarından birisi hukuk alanında, sanat hukuku alanında öyle düşünmekteyim. Aynı fikirdeyim. Benim soracaklarım bu kadar. Bu harika sergi için her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Bu güzel sohbet için de. Biz teşekkür Ankaralı ederim. izleyiciler çok şanslı. Belki sergiyi İstanbul'a da getirirsiniz. Ha? Niye olmasın? İstanbul'dan böyle söyleyen çok kişi oluyor ama biz İstanbulluları Ankara'ya davet edelim. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Olmasın. Ama sergi İstanbul'da da tekrar edilirse birçok sanat izleyicisine ulaşır belki. Evet. Kısmet diyelim. Belki bu da bir proje olarak düşünülebilir. Evet. Tekrar çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Başarılarınız Çok teşekkürler. İlginiz gerçekten bizi çok mutlu etti. Ben son söz olarak hiçbir zaman sanatsız kalmayalım. Gerçekten sanat en değerli iyileştirici bir alan ve bir olgu. Sanatta güzel, huzurlu günler diliyorum herkese. Çok teşekkür Hocam, ederim. sanatsız kalmayalım dediniz. Şimdi ben bunu bazı yakın arkadaşlarıma da söylüyorum. Önceleri sahip olmadığınız bir şeyin yoksunluğunun nasıl olduğunu bilmezsiniz. Evinizde hiç resim yoksa Evet. bunu kaldırdı, yani ona sahip olmamak nasıl bir şey bilmiyorsunuz. Çünkü hiç yaşamamışsınız sahip olma duygusunu. Şimdi bu sergi için benim her gün izlediğim resimlerimi aldılar. Günaydın, günaydın, işte iyi akşamlar, iyi akşamlar. Şimdi bakıyorum boş duvara ve öyle bir yoksunluk ki bu. Yani Evet. kalmaması lazım aslında. Duvarlar boş kaldı. O zaman Ama kavram... burada muhteşem bir performans fikri geldi benden. Koleksiyonerin yatak odası diye bir oda hazırlayabilirsiniz serginin olduğu yere. Orada yatıp kalkabilirsiniz sergi süresince. Güzel bir performans olur. Evet, çok Ara da ara keyifli geziyorum olur. zaten sergiyi. Ama kavramsal sanatın yani asıl Piri Baldassari'nin çok güzel bir sözü vardır. Kavramsal sanata başladığı zaman duvarlara yazılar yazmaya başladığında bunu okudunuz ve artık o benim değildir diyordu. Ulaş Bey için de ben bunu öneriyorum. Sanatsız kalmamak, Neşer Dok, işte Avni Arbaş isimlerini duvara yazarak her gün onları okuduğunuzda onlar sizindir. Artık kamunun çünkü koleksiyon. Herkesin gözlerinde ve belleğinde yer etti. Yani para verip sahip olmak değil, baktığınız zaman sanat eseri zaten sizindir. Bir müzeye gittiğinizde, bir sergiyi gezdiğiniz zaman hani sadece kavramsal sanat için geçerli değil bu. Bir esere baktığınız zaman o eser zaten sizindir. Ben Resim Heykel Müzesi'nde çok genç yaşlarda bunu yaşadım. Ve gittiğim zaman da bulamadığımda ezberlemiştim artık yerlerini, resimleri. Resmim nerede diye soru sorarken buluyorum kendimi. İzlediğiniz, baktığınız zaman her sergideki eser sizindir. Bence sanatsız kalmamak böyle bir şey. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok incesiniz. Harika bir söyleşi oldu. Sunum yapmanız süper oldu. Çok teşekkürler. Gerçekten tüylerim diken diken oldu.